Merhabalar, ben Huri. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün lezzetli, pratik bir sebze köftesi tarifi hazırlıyorum. Tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 2 adet rendelediğim ve tuzladığım kabağım var. Suyunu çok iyi bir şekilde sıkarak şöyle geniş bir tepsinin içine alıyorum. Bu köfteyi yaparken en önemli püf noktalarından bir tanesi kabağımızı önceden biraz tuzla bekleterek suyunu sıkmak. Evet, 2 adet patatesimizi de rendeleyelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, patatesimi de rendeledim. Şöyle büyük bir kuru soğanım var. Onu da rendeliyorum. Patatesi ve kuru soğanı şöyle çok iyi bir şekilde sıkarak suyunu alıyorum ve tepsiye alıyorum. Evet, tüm sebzeleri sıktıktan sonra 2 adet havucum var. Onu da rendeliyorum. Havucumu da alıyorum. Bir tutam maydanoz ince ince doğruyorum. Dereotu da kullanabilirsiniz. Bir tane de taze sarımsağım var. Onu da şöyle ince ince doğruyorum. Sarımsak yerine taze soğan da kullanabilirsiniz. Evinizdeki malzemelere göre. 1,5 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber, karışık baharat, karabiber, biraz kimyon ekliyorum. 3 adet tam yumurta. 6 yemek kaşığı da mısır unu. Mısır unu yerine normal buğday unu veya galeta unu da kullanabilirsiniz. Evet, tüm malzemelerim hazır. Şöyle çok güzel bir şekilde köfte yoğurur gibi yoğuralım. Evet, gördüğünüz gibi sebzelerin sularını sıktığımız için sulanma yapmıyor. Kıyma köftesi yoğurur gibi yoğurmaya devam edelim. Evet, yoğurduktan sonra dilerseniz elinizle şekil verebilirsiniz. Normal klasik köfte şekli veriyorum. Şöyle tavamı önceden ısıttım. Biraz sıvı yağ alıyorum. Yağı da ısıtalım. Yağ ısındıktan sonra köftelerimi tavaya alıyorum. Ve nar gibi olana kadar arkalı önlü olacak şekilde yüksek ateşte sebze köftelerimizi kızartalım. Böyle sık sık çevirebilirsiniz.
Evet, kızardıktan sonra servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarttım. Kalanları da şöyle bir kaşık yardımıyla dökerek şekil veriyorum. İster kaşıkla isterseniz elinizle köfte şekli verebilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet, tüm köftelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu köfteleri fırında da kızartabilirsiniz. Ama tavada çok daha lezzetli oluyor. Evet, bayağı bereketli bir tarif. 6 kişiye kolaylıkla yeter. Evet, köftelerimi alıyorum ve son köfteleri de kaşıkla dökerek kızartıyorum. Sebze köftemiz yemeğe hazır. İster kahvaltı isterseniz ikindi çaylarına hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.